20. yüzyıl siyah bir sıvı için yapılan savaşlarla geçti. Petrol imparatorlukları kurdu, sınırları çizdi ve diktatörleri devirdi. Ancak dünya sessizce bir dönüşümün eşiğinde. Bugün ordular petrol kuyuları için değil, bembeyaz bir toz için harekete geçiyor. Elektrikli araçların, akıllı telefonların ve yenilenebilir enerjinin kalbinde gizli bir maden savaşı var. Bu savaşın adı lityum. Peki, bu bembeyaz metal gerçekten yeni petrol mü? Yoksa dünyayı bir bağımlılıktan kurtarırken başka bir felakete mi sürüklüyoruz? Lityum, periyodik tablonun en hafif katı elementidir. O kadar yumuşaktır ki bir bıçakla kesebilirsiniz. Ancak onu asıl değerli kılan şey hafifliği değil, enerji yoğunluğudur. Elektronlarını o kadar hızlı ve verimli bir şekilde hareket ettirir ki, bugünkü teknolojik dünyamızın enerjisini saklayabilen en iyi depolama birimidir. Eskiden lityumu sadece antidepresan ilaçlarında veya cam endüstrisinde duyardınız. Ama bugün tek bir elektrikli araç bataryası için yaklaşık 8 ile 10 kilogram arasında lityum gerekiyor. 2030 yılına kadar yollarda 145 milyon elektrikli aracın olacağı tahmin ediliyor. Bu, lityuma olan talebin %500 artması demek. Petrolün merkezi nasıl Orta Doğu'ysa, lityumun merkezi de lityum üçgenidir. Bolivya, Şili ve Arjantin. Dünyadaki bilinen lityum rezervlerinin yarısından fazlası bu kurak, yüksek rakımlı tuz düzlüklerinde bulunuyor. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri olabilir ama aynı zamanda yeni jeopolitik satranç tahtası. Batılı dev şirketler ve Çinli yatırımcılar bu bölgeye milyarlarca dolar akıtıyor. Avustralya, rezerv miktarı bakımından üst sıralarda olmasa da dünyanın en büyük lityum üreticisidir. Rezervleri genellikle spodümen adı verilen sert kayaların içindedir. Bu yöntem tuzlu su göllerine göre daha maliyetlidir, ancak daha hızlı üretim sağlar. Çin hem önemli bir rezerv sahibidir hem de dünyadaki lityum işleme kapasitesinin mutlak hakimidir. Kendi topraklarındaki lityumun yanı sıra Afrika ve Güney Amerika'daki madenlerin çoğunun işletme hakkını satın almıştır. Amerika'da, Nevada eyaletinde önemli yataklar bulunmaktadır. Son dönemde, Thacker Pass bölgesinde dünyanın en büyük lityum yataklarından biri olabileceği tahmin edilen bir keşif yapılmıştır. Kanada, sert kaya yatakları bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Zimbabwe ve Namibya, Afrika kıtasının en büyük potansiyele sahip ülkeleridir. Şimdi şirketler bu bölgede çok aktiftir. Portekiz ve Sırbistan, Avrupa'nın en büyük lityum rezervlerine sahiptirler. Ancak çevresel protestolar nedeniyle madenlerin açılması konusunda ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Türkiye'de lityum, geleneksel maden yataklarından ziyade bor yataklarının içinde bulunmaktadır. Eskişehir Kırka'daki Eti maden tesislerinde bor üretimi sırasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum geri kazanımı yapılmaya başlanmıştır. Ancak bir sorun var. Lityum çıkarmak, petrol çıkarmak kadar temiz bir iş değil. İronik olan şu, dünyayı fosil yakıtlardan kurtarmak için üretilen bu yeşil çözüm, yerel ekosistemleri mahvediyor. Bir ton lityum üretmek için yaklaşık 2 milyon litre suya ihtiyaç var. Lityum üçgenindeki çiftçiler, hayvanlarını sulayacak su bulamazken, dev maden şirketleri yeraltı sularını çekiyor. Bu durum sadece susuzluk değil, aynı zamanda toprak yapısının kimyasal olarak bozulması anlamına geliyor. Gezegeni kurtarmak için bir bölgesel ekosistemi feda etmeli miyiz? Lityum gerçekten bir kurtarıcı mı, yoksa sömürgeciliğin yeni bir yüzü mü? Amerika ve Avrupa bu yarışa geç uyandı. Ancak bu gecikme
sadece ekonomik bir kayıp değil, bir stratejik körlüktür. Çin, son 20 yıldır sessizce dünya lityum işleme kapasitesinin %60'ını ele geçirdi. Dünyadaki lityumun nerede çıktığı önemli değil. Lityumun ham maddeden bataryaya dönüştüğü yer büyük oranda Çin. Bugün bir Amerikalı veya Avrupalı otomobil üreticisi, Çin'in tedarik zinciri olmadan bir batarya paketi oluşturamaz. Bu durum, Washington'da panik butonuna basılmasına neden oldu. Lityum artık sadece bir ticaret kalemi değil, beyaz altın olarak adlandırılan bir ulusal güvenlik meselesidir. Ülkeler artık lityum stoklarını, tıpkı nükleer başlıklar veya buğday siloları gibi stratejik birer koz olarak görüyorlar. Öte yandan, karadaki kaynakların yetersiz kalacağı korkusu, gözlerin okyanus tabanlarına çevrilmesine neden oldu. Derin deniz madenciliği adı verilen yeni ve tehlikeli bir sınır doğuyor. Binlerce metre derinlikteki polimetalik nodüller, dünyanın ihtiyacı olan lityum ve kobaltı sağlayabilir. Ancak henüz keşfetmediğimiz deniz canlılarının yuvalarını yok etmek pahasına yapılacak bu operasyon, biyolojik bir felaketin kapısını aralayabilir. Gökyüzünü temizlemek için denizlerin dibini mi bulandıracağız? Bilim insanları bu bağımlılığı kırmak için gece gündüz çalışıyor. Sodyum iyon bataryalar umut verici. Çünkü sodyum her yerde var ve çok ucuz. Ama lityumun enerji yoğunluğuna henüz ulaşamadılar. Bir de kentsel madencilik var. Yani eski telefonlarımızı ve laptoplarımızı çöpe atmak yerine içindeki lityumu geri dönüştürmek. Ancak bugün üretilen bataryaların geri dönüşüm maliyeti yenisini üretmekten çok daha pahalı. Eğer lityumu ekonomik olarak geri dönüştürmeyi başaramazsak, dünya kısa süre içinde binlerce yıl doğada yok olmayacak devasa bir batarya çöplüğüne dönecek. Tarih aslında tekerrürden ibaret bir aynadır. Sadece sahnedeki oyuncular ve dekor değişir. 1900'lerin başında petrol, insanlığı kömürün isinden ve dumanından kurtaracak o büyük mucize olarak alkışlanmıştı. Bugünse lityum, bizi petrolün karbon prangalarından azat edecek yeni kurtarıcı olarak sunuluyor. Ancak perdeyi biraz aralayıp mekanizmaya dikkatli bakarsanız, çarkların hep aynı yöne döndüğünü göreceksiniz. Ekonomik güçlerin zayıf coğrafyalar üzerindeki kaynak baskısı, yeşil bir gelecek vaadiyle gizlenen çevresel tahribat ve hepsinin üstünde yükselen o devasa, doyurulamaz kar hırsı. Enerji geçişi dediğimiz bu süreç, aslında özgürleşmekten ziyade bir bağımlılıktan diğerine yaptığımız zorunlu ve sancılı bir yolculuktan ibaret olabilir mi? Burada asıl mesele lityumun yeni petrol olup olmadığı değil, insan psikolojisinin derinliklerine kök salmış o kadim açlığımızdır. Bizler maddeleri birbiriyle değiştiriyoruz. Atı evrimleştirip otomobile, kömürü yakıp bataryaya dönüştürüyoruz. Fakat tüketim kültürümüzü, bitmek bilmeyen genişleme arzumuzu ve daha fazlasına olan tutkumuzu asla değiştirmiyoruz. Ekonomik modellerimiz büyümeyi kutsarken, ruhsal dünyamızda yeterli kavramını çoktan yitirdik. Yarınki savaşların adı lityum, kobalt ya da nadir toprak elementleri olabilir. Ancak kurban değişmeyecek. Yine doğa ve yine insan. Belki de asıl yenilenen enerji kaynaklarımız değil, kuşaklar boyu ısrarla tekrarladığımız hatalarımızdır. Biz dünyayı kurtarmaya çalışmıyoruz. Biz sadece tüketme alışkanlığımızı sürdürebilecek yeni bir kılıf arıyoruz. Oysa gerçek bir dönüşüm bataryalarda değil, insanın eşyaya ve dünyaya bakışında başlar.
Yeni Dünya Ekonomisi serisinin bir sonraki bölümünde paranın dijitalleşmesiyle birlikte kimliğimizin nasıl bir veri haline geldiğini ve bu iki gücün tek bir sistemde birleştiğinde birey üzerindeki kontrolün nasıl yeniden tanımlandığını inceleyeceğiz. Özgürlükle güvenlik arasındaki o ince çizginin fark etmeden nasıl yer değiştirdiğini göreceğiz. O zamana kadar kendinize ve paylaştığımız bu dünyaya iyi bakın.